Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için hiç kimsenin bilmediği yöntemle şahane bir bal kabağı tatlısı tarifi paylaştım. Bu yöntemi hiç kimse bilmiyor ve gerçekten de sonuca şaşıracaksınız. O kadar lezzetli olacak ki lokum gibi olacak ve bildiğiniz bütün tarifleri unutacaksınız. Eminim herkes aynen bu yöntemle yapacak. Sizlere lezzet garantisi vererek hemen tarifime başlıyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 1 kilogram bal kabağı var. Bal kabaklarını doğradıktan sonra hemen böyle bir cam kaseye aldım. Üstünde kapaklı olması gerekiyor. Hemen üstüne 2 su bardağı toz şeker ilavesi yaptım. Eğer bal kabağını siz keseceksiniz, lütfen dış kabuğunu çok ince keselim. Çünkü ne kadar çok kabuklu olursa o kadar lezzetli olacaktır. Ve şimdi üzerini kapatıp buzdolabında 2 gün veya en fazla 3 gün boyunca dinlendireceğim. Ve artık aradan 2,5 gün geçti. Şimdi bal kabaklarını pişireceğim. Dediğim gibi bu 3 günde olabilirdi. Tabii ki de bir gün sonra da pişirebilirsiniz. Ancak buzdolabında 2 gün veya 3 gün beklerse daha da lezzetli olacaktır. Defalarca denemiş ve test etmiş olduğum bir yöntemdir. Bu nedenle güvenle deneyebilirsiniz. Buzdolabında 2,5 gün boyunca beklettikten sonra sadece bir defa ters çevirmem yeterli olacaktır. Ve şimdi hemen ısıtmış olduğum fırına bu bal kabaklarını vereceğim ve gerçekten de finalde göreceksiniz. Lokum gibi bir lezzeti olacak. Sadece bir defa tadına bakmanız dediğim gibi yeterli olacaktır. Eminim bundan sonra her zaman bu şekilde yapacaksınız. Hemen üstünü kapatıp şimdi fırına veriyorum. Yaklaşık olarak 5 dakika boyunca ısıtmış olduğum fırında aynen bu şekilde üstü kapalı vaziyette yaklaşık olarak 30 dakika boyunca pişecek. Ardından lütfen kapağını alalım ve ortalama yine 35 dakika boyunca pişmesine devam edecek. Aradan toplamda 60 dakika geçti. 30 dakika boyunca kapaklı vaziyette pişti ve 30 dakika boyunca da üstü açık bir vaziyette pişti. Sadece ben fırında kapağını açtım. Kapağını açtıktan bir 15 dakika sonra da ters çevirdim bal kabaklarını daha güzel pişsin diye. Ondan sonra da fırından çıkarttım. Zaten gözünüzde çok kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. En önemli püf noktası 30 dakika veya 35 dakika boyunca üstünün kapalı bir şekilde pişmesidir. Ardından da lokum gibi pişene kadar fırında kalmasıdır. Aradan 3-4 saat geçti. Şu an çok güzel bir şekilde dinlendi ve rengi de gerçekten de muhteşem. Arada çok ciddi bir lezzet farkı var. Diğer bildiğiniz bütün tarifleri unutacaksınız. Defalarca denemiş olduğum bir yöntemdir. Hepsinde de çok güzel bir sonuçlar elde edince de hemen sizlerle bu bilgiyi paylaşmak istedim. Eminim sizler de denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Belki sizler için 2,5 gün çok fazla olmuş olabilir. Ama şöyle söyleyeyim, aslında benim işimi çok kolaylaştırıyor. Pazardan ben bal kabağını aldığım zaman hemen şekerini verip ortadan kaldırıyorum. Ve ne zaman müsaitsem de o zaman pişiriyorum. Elbette şekerini verdikten sonra klasik herkesin yaptığı gibi ertesi günde pişirebilirsiniz. Ancak bu şekilde beklemeli pişirirseniz daha da lezzetli oluyor. Bunu sizlere %100 garantisini veriyorum. Bal kabaklarını şimdi servis edeceğim için
Üstüne de bol miktarda tahin ilavesi yapıyorum. Eğer tahinle yemek istiyorsanız sadece servis esnasında tahin döküp afiyetle yemenizi tavsiye ediyorum. Yani gerçekten de muazzam bir lezzet, çok böyle farklı bir tarif. Gerçek bal kabağının tadını anlayacaksınız. Hızlı pişirme, poşette pişirme, yani bunlar kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hele ki fırın poşetini asla kullanmayalım. Sağlığımız açısından hem de gerek yok. Lütfen aynen bu şekilde deneyin. Aradaki farkı göreceksiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Sizlerden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.